Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Moleküler transportasyon bizlere genelde bilim kurgu olarak servis edilmiştir. Ancak teolojik mitlerde ve mitolojik kayıtlarda bu konunun sağlam temelleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen Sebe kraliçesi Belkıs'ın tahtının ışınlanması hadisesi bu konuya güzel bir örnektir. Işınlanma olgusuyla en çok bağdaştırılan yerlerin başında ise portallar ve yıldız kapıları gelir. Bu videoda ülkemizde bulunduğu düşünülen yıldız kapılarını sizlerle paylaşacağım. Yıldız geçitleri antik medeniyetlerde farklı bir boyuta veya mekana ışınlanmayı sağlayan kadim bir kapıdır. Başta Antik Mısır, Antarktika, Maya ve İnkaların yaşadığı bölgeler olmak üzere dünyanın hemen her yerinde bu kapılardan bulunmaktadır. İşin ilginç kısmı ise birbirinden habersiz farklı medeniyetlere ait tüm antik metinlerde kapıların çalışma prensipleri ve kullanım tekniklerinin aşağı yukarı aynı şekilde anlatılıyor olmasıdır. Metinleri derlemek gerekirse üzerinde değişik semboller bulunan ki bu semboller aynı anlama gelse de bölgesinde bulunan medeniyetlere göre farklılık göstermektedir ve bir solucan deliğini açan daire şeklindeki iletken kayalardan oyulmuş antik mekanizmanın adıdır. Daire üzerinde sembollerin yanı sıra sembollere kilitlenen dişliler de vardır. Her sembol bir takım yıldızını simgeler. Takım yıldızlarının şekillerini biliyorsanız Kral, Orion, Akrep takım yıldızlarını yıldız geçidi üzerinde kolaylıkla bulabilirsiniz. Her 7 sembol dizisi evrende başka bir yıldız geçidinin yani daire şeklindeki antik mekanizmayı ifade eder. Ayrıca her mekanizmanın kendine has özel bir tür anahtar madalyonu bulunmaktadır. Bu madalyon anahtarlar genellikle altın veya pirinçten yapılmıştır. Ne yazık ki pek çoğu kayıptır. Anahtarı kapının ilgili bölmesine taktığınızda otomatik mekanizma harekete geçer ve taş veya tunç bir blok açılarak koordinatları girebileceğiniz bir panel mekanizması ortaya çıkar. Sembolleri bu panele girince o sembollere sahip olan geçitle bağlantı kurulur. Bu bağlantı solucan deliği olarak ifade edilir. Bağlantı kurulduğunda yıldız geçidinin içi mavi, kırmızı veya beyaz bir suya benzeyen bulacalı ve saydam bir enerji ile kaplanır. Bunun içine giren kişi atomlarına ayrılır. Diğer geçitte ise yeniden birleşerek tek vücut olur. Bir solucan deliği yeterli güç gelirse 38 dakika açık olur. Geçitte sembolü giren taraftan geçiş olur. Diğer taraftan aksi yönde madde iletimi olmaz. Evrenin her tarafında bu geçitlerden vardır. Elbette geçitlere dair verilen bu bilgiler mitolojiden ve antik medeniyetlerden günümüze kalan yazıtlarda anlatılan şekliyledir. Bilimsel değildir. Portal kapıları hakkında bilimsel olarak elimizde çok az veri vardır. Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu kapıların yakınlarında yapılan ölçümlerde normalin 1000 katı kadar fazla enerjinin açığa çıktığı tespit edilmiştir. Ay, güneş tutulması, dolunay zamanları gibi özel gökyüzü olayları esnasında cihazların dahi ölçebileceğinden daha fazla enerji dalgalanmaları saptanmıştır. Pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen bilim buna neyin sebep olduğunu henüz halen açıklayamamaktadır. Evrende farklı noktalara ulaşım sağlayan kozmik köprüler olması mümkün mü? Mümkünse bu portallar diğer galaksilere ve dünya dışı uygarlıklara mı açılıyor? Doğal bir yıldız kapısı, çökmekte olan yıldızların oluşturduğu yoğun yerçekimi alanları tarafından uzay zamanın bükülmesi şeklinde kuramlaştırılan Einstein-Rosen köprüsüne veya solucan deliğine benzer. Bir tekillik noktası olan zaman, Albert Einstein'ın kabul gören izafiyet teorisi uyarınca zaman sonsuza kadar uzadığında bir yerde duracaktır. Bu şu demek oluyor: herkesin istediği herhangi bir tarihte ortaya çıkması için zamanda tekil bir noktaya eşlik eden yoğun çekim alanlarını kullandığında hayatta kalabilir. Fizikçiler bir Einstein-Rosen köprüsünün teorik olarak mümkün olduğu konusunda hemfikirdir. Dolayısıyla en azından teoride bir tekillik noktası zaman içerisinde ileriye veya geriye gitmeye olanak sunar. Yıldız kapılarının evrendeki bu solucan deliklerini bir şekilde kendilerine bağladıklarına inanılır. Denizli ilinin 18 kilometre kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kentinin arkeoloji literatüründe Holy yani kutsal kent olarak adlandırılması, kentte bilinen birçok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklanmaktadır. Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına karşın Bergama krallarından 2. Eymenes tarafından M.Ö. 2. yüzyıl başlarında kurulduğu ve Bergama'nın efsanevi kurucusu Telepos'un karısı Amazonlar kraliçesi Hiera'dan dolayı Hierapolis adını aldığı bilinmektedir. Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki milattan sonra 60'ta büyük depreme kadar Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı olarak özgün dokusunu sürdürmüştür. Milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık merkezi olması,
Milattan sonra 80 yıllarında Hz. İsa'nın havarilerinden olan Aziz Filip'in burada öldürülmesinden kaynaklanmaktadır. Hierapolis 12. yüzyıl sonlarına doğru Türklerin eline geçmiştir. Kentin en önemli caddesi Frontinus Caddesi'dir. Bu cadde doğrudan kentteki Apollon Tapınağı'na bağlanmaktadır. Günümüzde de açık hava arkeoloji müzesi olarak hizmet vermektedir ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Mart 2013'te İtalyan arkeologlar Apollon Tapınağı'nda çok özel bir kapı keşfettiler. Bu kapının eski Yunanlıların bir cehenneme giriş kapısı olarak tanımladıkları meşhur Yıldız Geçidi olduğu yapılan incelemelerden sonra anlaşıldı. Yazıktır ki Türk yetkililer buraya Cin Kapısı adını uygun gördüler. Eski insanlık yeraltı dünyasında hayran kalmıştı. Hem Yunanlılar hem de Romalılar Hades ve Plüton'un yeraltı alemine yürekten inanıyordu. Yine de kapıyı yapanlar antik Yunanlılar veya Romalılar değildir. Kapıyı kimlerin inşa ettiği halen araştırılmaktadır. Apollon Tapınağı kapının üzerine inşa edilmiştir. Yunan kaynaklarından öğrendiğimiz kadarıyla buraya yüksek rütbeli rahipler ve ülke yöneticisiyle saray kahinin dışında kimsenin girişine izin verilmiyordu. Yunan kaynakları bu gizemli yerlere yolculuk edebilen yolcuların hikayelerini anlatır ve onlara bir şekilde tanrıların arasında seyahat etmelerine izin verildiğinden sıkça bahseder. Anadolu'nun en eski uygarlıklarından birisi olan Hititlerin başkentinin kalıntıları günümüzde Boğazköy, Çorum'da bulunur. Anitta, Hitit krallığının başkenti olan Hattuşaş'ı çok büyük hazineler olduğunu tahmin ederek kuşatmış fakat şehirde herhangi bir şey bulamayınca kızarak şehri tamamen yakıp yıkmış ve ünlü lanetini savurmuştur. Geceleyin yaptığım bir saldırı ile şehri aldım. Yerine yaban otu ektim. Benden sonra her kim kral olur ve Hattuşaş'ı yeniden iskan ederse gökyüzünün fırtına tanrısının laneti üzerinde olsun. Tüm şehri yıkmasına rağmen kutsal olduğuna inandıkları Plüton kapısına dokunmamışlardır. Daha sonra Anitta'nın soyundan gelen torunu Hattuşaş'ı bu kez Hitit krallığının başkenti yapacak ve kendisine de Hattuşili adını verecektir. Hattuşaş, antik kalıntıları da bugün UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Kapının bu dönemlerde nasıl görüldüğü hakkında fazlaca bilgi yoktur. Ancak Yunanlıların bölgeyi topraklarına katmasıyla kapının ismi Plüto Kapısı olarak anılmaya başlar. Plüton'un kapısı o kadar kutsal kabul edilmiştir ki sadece yüksek rahiplerin kapıdan geçmesine izin verilirdi. Bu rahiplerin Kybele olarak bilinen güçlü bir tanrıçaya ibadet ettiği biliniyordu. Kybele, evrendeki ağ geçitlerinin koruyucusu olarak bilinir ve eski efsaneler Kybele'den zaman ve mekan boyunca hareket etmeleri için gerekli izin alınması gerektiğini sıkça anlatır. İkonografik olarak genellikle diğer dünyaya açılan kapının yanında durduğu gibi tasvir edilir. Plüton'un kapısı, insanlık tarihi boyunca anlatılan ve büyüleyici, şok edici mekanlara açılan çok sayıda gizemli alandan sadece bir tanesidir. Ancak belki de daha ilginç olanı tarihte buna benzer sayısız kayıt olmasıdır. Pek çok kayıtta bu kapılar sadece kendi gezegenimizin dışında hatta uzay ve zamanın ötesinde anlık geçiş izni sağlamaktadırlar. İnsanoğlunun tarih boyunca bir şekilde yıldızlardan gelen, ileri gelenlerin birçok hikayesini ve efsanelerini hatta yaratılış mitlerini biliyoruz. Sümer tabletlerinde de bahsedilen Anunnakiler buna güzel bir örnektir. Bu varlıklar yıldızlardan gelen tanrılar olarak adlandırılırdı. Bu gizemli yıldız varlıkları dünyaya iki şekilde gelmekteydi. Ateş kanatlı uçan gemiler veya yıldız kapılarından geçerek. Ama bu sadece bir efsane mi? Yoksa antik toplumlar bir şeylere mi şahit olmuştu? Dünyada var olan portalların kanıtlarını bulabilir miyiz? Bazı arkeologlara göre antik kültürler gezegenin birçok yerinde yıldız kapıları inşa etmişlerdir. Elbette bu yerler tesadüfen seçilmiş yerler değildi. Ama eski medeniyetler neden portal geçidi yapar? Tanrılar benzer kapılardan onlara geldikleri için mi? Ya da bazı yazarların iddia ettiği gibi eski insanların hayal gücünün sonucu mudur? Ya da bu gizemli kapıların ardında daha büyük bir sır mı var? Dünya üzerinde günümüzün çok ötesinde teknolojiye ve bilgiye sahip olan gizemli rahipler tarafından çok boyutlu yolculuklara izin veren başkaca kapılar da var mı? Güney Amerika'ya seyahat edelim. Andes dağlarında bulunan Peru'daki Machu Picchu'da bildiğimiz en ünlü İnka kalıntıları vardır. Arkeologların tahminice şehrin ana meydanı güneybatı köşesinde inşa edilmiş olan 3 sütunlu tapınaktır. Tapınağın mimari özellikleri bir duvar boyunca 3 trapez pencereli 35 metre uzunluğunda ve 14 ayak genişliğindeki taş bir salondan ibarettir. Yazılı metinler 3 pencerenin Haziran gün dönümü gün doğuşunun mükemmel bir açıyla güneş ışınlarının içeri girmesine olanak sağlayacak şekilde hizalandığını gösteriyor. Yapı tüm binanın İnkaların yaratılışını temsil eden bir sembolün yaz gün dönümündeki dağların üzerinden gelen ilk ışığı alacak şekilde inşa edildi. İnka tabletlerine göre güneş tanrısı Viracoca'nın çocukları bir dağdaki 3 gizemli yıldız kapısından dünyaya adım attılar ve İnka medeniyetini kurdular.
Bu eski efsane yıldızlardan gelen 3 kardeşin İnka insanlarını yaratmak için 3 portaldan geldiğini uzun uzadıya anlatır. Tapınağın 3 penceresinden giren 3 ayrı ışığın da bir 3 kardeşi temsil ettiği rivayetlerde anlatılmaktadır. Acaba bu mitler binlerce yıl önce gerçekleşen Yıldız Kapısı seyahatinin bir açıklaması olabilir mi? New Jersey İleri Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar Albert Einstein ve Nathan Rosen köprü teorisini gerçeğe daha yakın bir şekilde sokan, çığır açan bir fikir yayınladılar. Araştırma ekibi izafiyet teorisinin uzay zaman sürekliliği boyunca kısa yollara izin verdiği sonucuna vardı ve bir modelle bunu ispat ettiler. Bunun anlamı ise Einstein-Rosen köprüleri olarak anılan bu enerji kanallarının iki uzak bölgeyi birbirine bağlayabilme özelliğine sahip olmaları ve evrenin en uzak yıldızlarına ulaşım imkanı sunmalarıdır. İşte tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.